Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar 2025 yılının ilk videosunda sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. İnşallah 2025 yılı hepimiz için hayırlara vesile olur diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bu videomuzda geçen sezona bir bakış yapmak istiyorum. Ne yaptık? Nereye kadar geldik? Bununla ilgili sizlerle huzurunda beraber bir paylaşım yapmak istedim. Akabinde bu sezonun tabii daha ilk haftası yeni doluyor. Burada da neredeyiz? Rakiplerimiz ne durumda? Bununla ilgili de kısa bir analiz yaparak da çok da videoyu uzatmadan kapatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar ondan evvel yalnız çok önemli bir teşekkürüm var. Yerli yabancı. Avrupa'nın neresinde olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun değerli kardeşlerime sesleniyorum. YouTube Stüdyo'nun, tabii her kanala bunu gönderiyor, yıllık olarak göndermiş olduğu bir yıllık kanalımızın bilançosu diyeyim. Yanında görüyorsunuz. Ben konuşmuyorum, rakamlar konuşuyor değerli kardeşlerim. Bir yıl içinde bakın kaç tane video yapmışız, izlenme kaç tane almışız, beğeni gibi bazı istatistikleri yıllık olarak YouTube Studio, YouTube'un bir şeyi, dolayısıyla gönderdi arkadaşlar. Ben de salt olarak aynı şekilde resmi aynı şekilde sizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar bizler kendi çapımızda bir kanalız. Dolayısıyla tabii ki tanıtmaya çalıştığımız oyunun da kapasitesini, kitlesini düşünürsek aslında çok da kötü değil ama iyi şeylere temas ettiğimizi düşünüyorum. Demek ki birçok insana temas edebilmişim, birçok insana fayda sağlayabilmişim, birçok insana oyunla alakalı bilgiler aktarabilmişim, hoş zaman geçirtebilmişim. Buradan bu istatistikten, bu rakamlardan ben de bunu anlıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da iyi şeyler üreterek, daha da iyi şeyler yapmaya çalışarak yolumuza aynen devam etmek istiyorum. Buradan şunu da anlıyorum aslında arkadaşlar. Belki Türkiye'de 2024 yılı içinde Top 11 bünyesinde diyeyim, bu oyun bünyesinde en çok izlenme alan kanal biziz diye düşünüyorum. Tabii ki diğer arkadaşlarımızın emeği de çok büyük. Onların da emeğine saygı duyarak bunu söylüyorum. Arkadaşlar şimdi hemen konumuza geçelim. Geçen sezon tabii ki kupa alamadık arkadaşlar. Bir evvelki sezonda olduğu gibi ama çok iyi mücadeleler ettik. Ligi 3. sırada bitirdik. Kupa ve Elit Lig'de de çeyrek finalde maalesef yolumuza nokta koymak zorunda kaldık. Hemen arkadaşlar vakit kaybetmiyorum. Ligi 3. sırada bitirdik arkadaşlar. İlk iki sıradaki takım çok donanımlı takımlardı. Yani hem güç olarak donanımlılardı hem oyuncu kalitesi olarak, oyun tarzları olarak Nadir gibi, e, Elit gibi oyun tarzlarına sahip oyuncularla bezenmişlerdi. Buna rağmen gerçekten de iyi mücadele ettik. Onlara kafa tuttuk, yendik, berabere kaldık, yenildik derken arkadaşlar ilk 4 sıradaki takım yani yine her zaman olduğu gibi ligde ilk 4 sıradaki takım birbirine rakip olmaya çalıştı. Ama tabii birinci olan takımla ikinci olan takımın makası bizden biraz daha yüksek ve açıktı. Buna rağmen özellikle benim takımım Oktay Team bu takımlarla mücadele etmesinde ben memnunum. Kupa almamış olabiliriz. Bu hiç önemli değil değerli kardeşlerim. %85 galibiyet oranıyla kapatmışız. Serkan Tok için şöyle söylemek istiyorum. Tabii Danacı gibi müthiş bir duayen forvetin arkasından gelen bu oyuncu için daha belki videolarda söylemiştim, soru işaretlerim vardı demiştim ama yavaş yavaş o da kendini bulmaya başladı. Her zaman olduğu gibi ilk sezonda biraz bocaladı ama ikinci sezonu itibariyle de yavaş yavaş güzel sonuçlar almaya başladı.
Bu sezon inşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Genç forvetimizin, genç santraforumuzun. Arkadaşlar bunun dışında lig için söyleyebileceğim bir şey yok. Kupada maalesef çeyrek finalde kupanın da son vedasını yaptık. Son 16 turunda çok güzel iki karşılaşma oynadım. Bakın görüyorsunuz 1-1 ve 4-3'lük bir uzatma şeyiyle beraber yanlış hatırlamıyorsam evet 4-3 uzatmada gelmişti. Çok güzel karşılaşmalar oynadım. Ama tabii çeyrek finalde 4-1 mağlup oldum. 2-1 kazandım. Ama tabii ki 4-1'in dezavantajıyla kupaya veda ettik. Çok enteresandır arkadaşlar. Burada Özcan Danacı'nın ismini hala da sonradan oyuna sokmama rağmen Özcan Danacı'nın ismini görmem gerçekten beni mutlu ediyor. Bu sezon inşallah onunla ilgili sezon sonu ayrılmadan evvel bir video yapmak istiyorum. Belki son video olur veya sondan bir evvelki olur. Bakalım zaman içinde buna karar vereceğim. Arkadaşlar kupada dediğim gibi yani çeyrek finalde elendik. Herhangi söyleyecek bir şey yok. Elit Lig'e geldiğim zaman arkadaşlar son 16'da kısmen rahat bir takımda oynadım ama yani son çeyrek finalde oynadığım takım 192'lik bir takımdı. Benim gücüm 140'lardaydı, 192 idi. Yani ona karşı zaten bir şansımız yoktu. Dolayısıyla Galatasaray Galatasaray Spor Kulübü takımı gerçekten üst düzey oyuncularla bezenmişti. Dolayısıyla bizim orada gücümüz yetmedi değerli kardeşlerim. Şimdi şeye bakalım değerli arkadaşlar. Altın eldiven kalecimiz geçen sezonda da başarılı altyapıdan yetiştirdiğimiz bir oyuncuydu biliyorsunuz. Dolayısıyla iyi mücadele verdi. Danacı çok enteresan, süper yedek, hala daha adam bakın ne diyor. Bu oyuncu yedek kulübesinden çıktıktan sonra iyi performans gösteriyor. Yani inanılmaz bir adam ya. İnanılmaz bir adam değerli arkadaşlar. Hala daha jübile zamanı geldi. Oyunu bırakacak. Hala daha direniyor. Bir şeyler yapıyor ve inan da katkı da veriyor yani. Gerçekten müthiş bir adam. Nasıl vedalaşacağız onu bilmiyorum değerli arkadaşlar. Onun dışında tabii ki Serkan Tok. Arkadaş bu beklenen bir golcümüz. Yavaş yavaş kendini buluyor. İyi pozisyonlar yaratıyor. 46 maç oynamış. 96 tane gol atmış değerli arkadaşlar. 29 da asisti var. Yani gitgide performansını yükseltiyor. Bir tanacı olmasını zaten beklemiyorum. Ben kendimi hafif yukarı aldım. Bir tanacı olmasını beklemiyorum ama dolayısıyla ondan da ümitliyim diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim hemen bu sezonun ligine şöyle bir göz atalım. Bakalım nedir. Arkadaşlar ligde bu sene tabii ki biraz daha rahat takımlarla karşılaşıyoruz. Biraz daha olur olan takımlarla karşılaşıyoruz. Oyuncu istatistiklere baktığım zaman Serkan Tok şu an itibariyle yani ilk maçlar itibariyle diyeyim 12 golle lider durumda. Dolayısıyla daha rahat karşılaşmalar oynuyoruz. Geçen sezonlara binaen değerli arkadaşlar. Aynı şekilde Elit Lig'de de gerçekten Elit Lig'de de şöyle bir bakalım. Yani çok rahat takımlar var. Yani bu sene artık herhalde tahmin ederim 2 sezon kupa almamaktan sonra büyük bir ihtimalle bir ya da birkaç kupayla sezonu kapatırım diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Burada da oyuncu istatistiğe bak yine Serkan Tok'u kafada görüyorum. Yani olacak arkadaşlar. Yani ben ümitliyim. Henüz daha 20 yaşında. Dediğim gibi yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş gelişecek. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her zaman için iyi şekilde ondan beklentim var. Ramazan Yaşar zaten bizim yükselen değerimiz değerli arkadaşlar. Ramazan Yaşar'ın da çok büyük katkıları var maçlarda. Onun da ayrıyetten söylemiş olayım. Kupa içinde de yine söylüyorum. Çok rahat bir kupa geçireceğimi düşünüyorum. Yani nereye kadar gideriz, ne yaparız
Onu herhangi bir şekilde bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle şu an itibariyle e, ligde, kupada, elit ligde her şey yolunda gidiyor diyelim. Ama tabii ileriki dönemlerde zorlu karşılaşmalarda oynayacağımızı tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Şöyle fazla vaktinizi ve kafanızı şişirmeden şöyle bir kısa geçmek istedim. Yine çok teşekkür ediyorum. Ailemizin kanalında hep beraber aile olarak da bütünleşmenin ve kenetlenmenin mutluluğunu hep beraber yaşayalım diyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.